Eski Mısır'ın inanılmaz uygarlığı, kayıtlı tarih olarak kabul ettiğimiz birkaç bin yıllık sürenin tamamından daha uzun sürmüştür. Bazıları eski Mısır'ın Atlantis uygarlığının yok olmasından sonra bu uygarlığın kayıp bilgilerinin bir kısmını miras aldığına inanmaktadır. Bir zamanlar teknolojik açıdan son derece gelişmiş olan bu uygarlıktan hayatta kalan birkaç kişinin Nil Deltası topraklarına sığındığına inanılmaktadır. Bu 1000 yıl boyunca eski Mısırlılar sadece teknolojik olarak değil, aynı zamanda anlamını hala çözmekte olduğumuz çok sayıda ezoterik uygulamayla tanıştıkları için ruhani olarak da geliştiler. Eski Mısırlıların büyüleyici ruhani, ezoterik ve okült bilgisi bugün sahip olduğumuz salt bilginin çok ötesindedir. Bu bilginin büyük bir kısmının aslında eski Mısırlılara insan mı, tanrı mı yoksa tamamen farklı bir şey mi olduğu bilinmeyen inanılmaz bir varlık tarafından kanalize edildiğine ve verildiğine inanılır. Bu varlık Mısırlar tarafından Thoth, Yunanlılar tarafından Hermes Trismegistus ve daha sonra Romalılar tarafından Merkür olarak adlandırılmıştır. Bu gizemli varlığın bir tanrı olarak saygı görmeden önce eski Mısır'da yaşadığı bilinmektedir ve hakkında yüksek bilinç alemlerine erişebildiğini ve kozmik alanda evrensel bilgi türetebildiğini iddia eden birçok hikaye vardır. Thoth, ilk büyük Mısırlı filozof ve eski gizem okullarının kurucusudur. Genellikle kutsal ibis kuşu başlı insan formunda tasvir edilen Thoth, Mısırlılar tarafından tanrıların hem katibi hem de hakemi olarak bilinirdi. Göklerdeki ve tüm insanlık için olayların kaydını tutan ve muazzam bilgisini tanrılar arasında anlaşmazlıkları karara bağlamak için kullanan bir varlıktı. Kayıtlarını oluşturmak için Thoth'un yazıyı icat ettiği ve en eski hiyeroglifleri yarattığı söylenir. Mısır efsanesine göre Thoth, tüm bilgisini on binlerce el yazmasına yazmış, bilim, hukuk, sanat, felsefe, matematik ve büyünün ilk temellerini kaydetmiştir. Ancak tüm eserleri arasında bir tanesi diğerlerinin önüne geçmiştir. Thoth'un kitabının evrenin sırlarını ve beynin ortalama bir insan için aktif olmayan belirli bölgelerinin uyandırılmasıyla elde edilen süreci ortaya koyduğuna inanılmaktadır. Thoth'un kitabı, enkarnasyon süreci, evrenin çok boyutlu yapısı hakkında gizli bilgiler içermekte ve fiziksel dünya üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilecek binlerce ruhani ve ezoterik ritüel sunmaktadır. Ayrıca pek çok karanlık ve tehlikeli uygulama da vardır. Aslında Tutankamon'un mezarındaki güçlü lanetin Thoth'un kitabının bilgisi kullanılarak yaratıldığına inanılmaktadır. Kral Tut'un mezarının kazılmasını finanse eden George Herbert, lanete ilk yenik düşen kişi oldu. 5 Nisan 1923'te tıraş olurken yanlışlıkla bir sivrisinek ısırığını yırttı ve kısa bir süre sonra kan zehirlenmesinden öldü. Bir ay sonra 16 Mayıs 1923'te yine mezarı ziyaret eden 1. George J. Gould, gizemli bir ateş sonucu hayatını kaybetti. Onun ölümünden bir ay sonra türbenin diğer bir ziyaretçisi olan Ali Kamel Fahmi Bey kendi karısı tarafından vurularak öldürüldü. Kazıya katılan bir arkeolog olan Hugh Evelyn White 1924 yılında kendini asmış ve ardında tüyler ürpertici bir mesaj bırakmıştır. Beni yok olmaya zorlayan bir lanete yenik düştüm. Aynı yıl Tutankamon'un mumyasının röntgenini çeken Sir Archibald Douglas Reid gizemli bir hastalıktan öldü. George Harbleton sekreteri olan ve Kral Tut'un mezarının açılmasında patronla eşlik eden Richard Beetle'ın ömrü biraz daha uzun sürdü ve 1929'da şüpheli koşullar altında boğularak öldü. Bir yıl sonra da babası kendisini öldürdü. Toplamda lanete atfedilen en az 11 ölüm vardı. Bu size Kral Tut'un kitabının ve orada anlatılan gizemli yöntemlerin aslında ne kadar güçlü olduğu hakkında bir fikir vermelidir. Tut'un kitabı yanlış ellerde çok tehlikeli olabilirdi. Ve bu nedenle Tut'un kutsal bilgilerine firavunlarla birlikte sadece özel eğitim almış Mısırlı rahiplerin erişmesine izin verildi. Tut'un tüm bu bilgileri her şeyi kapsayan bilgi alanında var olan en yüksek boyutlardan varlıklarla psikik bir bağlantı olan kanallık uygulaması yoluyla edindiği söylenir. Her yanımızı saran bir enerji ve bilgi alanında yaşıyoruz. Ama yine de insan gözüyle algılaması mümkün değil.
Bu genişlemiş bilinç durumuna ulaşmak için kanallık yapanlar ve medyumlarla genellikle meditasyon yaparak dünyevi etkilerden kurtulmaya ve yüksek bilince uyumlanmaya çalışırlar. Ölülerin belirli ruhlarıyla bağlantı kurmaya çalışabilirler ya da iletişim kurmak isteyen bilinmeyen bir güç tarafından kendileriyle iletişime geçebilir. Bu modern toplum için tamamen çılgınca gelse de eski zamanlarda böyle değildi. Her kıtada, her eski kültür bu yeteneği biliyordu. Ve her dinde kanallık, medyumluk ve ilahi olan iletişim kurma konusunda uzmanlaşmış bir tür rahip ya da şaman vardı. Şamanik trans halleriyle ünlü Kızılderili şamanlarından Mısırlı rahiplere, Kelt druidlerine ve Tangri'nin step takipçilerine kadar hepsi ruhlarla iletişim kurmak için kanallık yöntemlerini kullanmıştır. Bu kayıp bilginin zulme uğraması ancak Hristiyanlık ve İslam gibi tek tanrılı dinlerin yükselişinden sonra gerçekleşmiştir. Ancak bu iki din de özellikle de bu yüksek boyutlu varlıklarla iletişim kuran peygamberler tarafından tanrı, melekler ve ruhani varlıklarla iletişim kurma vakalarına rastlanmaktadır. İnsanlar yalnızca 3 boyuta kadar algılayabilir. Ancak olası bir 4. veya 5. boyutlu dünyanın nasıl hareket edebileceği konusunu teorileştirebiliriz. Örneğin bir kağıt parçası alıp bir insan çizersek, çizdiğimiz insan 2. boyuttadır. Bu 2 boyutlu dünyayı ve 2. boyutta yaşayan bu insanı görebiliriz. Ancak eğer yaşıyor olsaydı bizi göremezdi. Çünkü biz onun için algılanamaz olan daha yüksek 3. boyuttayız. Aynı 4. boyutun bizim için algılanamaz olduğu gibi. Bu arada bilim insanları 2 boyutlu bir evrende yaşamanın mümkün olduğunu söylüyorlar. Eğer parmağımızı kağıt parçasının üzerine koyacak olsaydık, 3. boyutumuzdan 2. boyutla etkileşime girecektik ve insan parmağımızın bir parçasını görebilecekti. Bunun nedeni 2 boyutlu bir dünyada sadece ileri ve geri ya da yan yana gidebilmenizdir. Orada derinlik yoktur. Eğer 4. boyutlu bir dünyada yaşayan varlıklar varsa, şu anda 3. boyutlu gerçekliğimizde deneyimlediğimizden çok daha fazlasını görebilecek ve algılayabileceklerdir. 4. boyuttan bir varlık bizim anlayışımızın çok ötesinde bilgi ve enformasyona erişebilir. Tüm boyutların birbiriyle iç içe geçtiği düşünülürse, 3. boyutlu bir varlığın 4. boyutlu bir varlıkla bir bağlantı kurması bilimsel olarak mümkündür. Görünüşe göre Todd, meditatif trans bilinç halleri aracılığıyla bu bağlantıyı kurmuş ve edindiği tüm bilgileri yazıya dönüştürmüştür. Binlerce kitap yazdığı söylenir. Mısırlılar için Todd'un bilgisi o kadar genişti ki onu tanrılarla iletişim kuran bir kişi olarak görmeye başladılar. Ve ortaya çıkardığı konular tıp, kimya, hukuk, sanat, müzik, retorik, felsefe, coğrafya ve çok daha fazlasıydı. Ve bunlar sadece edindiği dünyevi yönlerdi. Todd'un kitabında bugün paranormal ya da basitçe büyülü olarak adlandırabileceğimiz pek çok uygulama, ritüel ve ezoterik yetenek yazılıdır. Bunlardan bazıları hayvanlarla iletişim kurma ve hatta onları telepatik olarak etkileme yeteneğidir. Firavunlar da Todd'un kitabını hayvanlar ve insanlar üzerinde güç kurmak için kullanmışlardır. Bu gizemli kitabın bedenlerimizin doğal ama bilinmeyen işlevlerini kontrol etmenin sırlarını barındırdığı söylenir. Mısır'ın en ünlü sembolü olan ve Vaçyet olarak bilinen Horus'un gözünün merkezinde epifiz bezi bulunan insan beyninin yapısını gizlice tasvir etmesine şaşmamalı. Todd'un kitabı yaklaşık 20.000 yıllıktır. Ve ondan bahsedilen ilk tarihi kayıt, Mısır firavunlarının isimlerini listeleyen eski bir el yazması olan Taris papirüsünde yazılı olarak bulunabilir. En eski zamanlardan başlayarak 2. Ramses'in hükümdarlığına kadar uzanan bu antik papirüs, Todd'un kitabındaki kara büyü kullanılarak Firavun'un hayatına nasıl bir suikast girişiminde bulunulduğunu anlatmaktadır. Büyü, eski Mısırlıların günlük yaşamında tamamen doğal bir şeydi. Büyünün doğru tanımı henüz anlamadığımız bir bilim dalıdır. Eski Mısırlıların büyüsü olan Heka, bir salon numarası veya illüzyon değildi. Belirli bir hedefe ulaşmak için doğa yasalarının güçlerinden yararlanmaktı. Mısırlılar için sihrin olmadığı bir dünya düşünülemezdi. Neredeyse herkes
kendini kara büyüden korumak için muska takardı. Ve o zamanlarda yaratılan muskalar yaklaşık olarak milattan sonra 5. yüzyıla kadar kullanımda kaldı. Ve modern zamanlarda yeniden canlandırıldı. Heka büyüsü dünyadaki en gizemli ve büyüleyici büyü uygulamalarından biri olmaya devam etmektedir. Ancak Thoth'un kitabının sunduğu tek şey büyü değildi. İkinci bölümde görüşmek üzere.